1990'ların sonunda Marvel finansal problemlerin eşiğindeydi. Bu yüzden en popüler karakter olan Spider-Man'i satışa çıkardı. Spider-Man'in film haklarını Sony alıp Tobey Maguire ile bir Spider-Man film serisi yaparken Spider-Man'in oyun haklarını ise Activision satın aldı. Böylece Activision'ın üstlendiği ilk Spider-Man oyunu, aynı zamanda ilk eli yüzü düzgün Spider-Man oyunu 2000 yılında PlayStation 1'de çıkış yaptı. Oyunun yapımcısı ise Tony Hawk's Pro Skater'ın yapımcısı olan Neversoft. Hatta Spider-Man oynarken Tony Hawk's Pro Skater 2'nin posterlerini bile oyunda görebiliyorsunuz. Sonra Tony Hawk oynarken de Spider-Man karakterini açıp onunla beraber kaykay kayabiliyorsunuz. Aynı oyun motorunda geliştirilmiş oyunlar. Bu Spider-Man oyunu PS1 için bayağı iyi bir oyun. Spider-Man'in örümcek eserinden tutun bir düşmana ağ atıp onu sağa sola atmak kadar birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Havaya ağ atıp uçmak dışında manuel olarak bir yer seçip oraya bile ağ atabiliyorsunuz. Bol cutscene'li bir hikaye anlatımı var ve hikayesi de ilgi çekici. Bölümler oldukça kısa ve sürekli başka yerde geçiyorlar. Bu da sizi oyundan soğutmuyor. Bir de tabii ki ikonik boss savaşlarımız var. PlayStation 1'de bundan daha iyi bir Spider-Man oyunu yapılabilir miydi emin değilim. Ayrıca oyun Spider-Man fanlığına da çok hitap ediyor. Venom'dan tutun Black Cat'e, Kaptan Amerika'dan tutun Doktor Octopus'a, Carnage'a kadar çok büyük bir Spider-Man kadrosu var. Hatta oyunu açtığınızda ilk duyacağınız ses bile Spider-Man yaratıcısı olan Stan Lee'nin. Welcome, true believers and newcomers alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here. Bu oyundaki Spider-Man tıpkı çizgi romanlardaki Spider-Man, oyun içerisindeki repliklerini duymak oldukça eğlenceli. Where's my wife, you symbiote freak? Spider-Man 2099'dan tutun Symbiote Spider-Man'e kadar birçok farklı Spider-Man kostümünü oyun içerisinden elde edebiliyoruz. Kadeye basınca yumruk, yuvarlığa basınca tekme attığımız çok basit bir combo sistemi var. Birkaç farklı kullanabileceğimiz A yeteneği var ve bunlar da dövüşmeyi eğlenceli kılıyor. Ayrıca birkaç farklı sürprize de sahip bu oyun. Mesela hile ekranına küfür yazarsanız Spider-Man sizi sakince uyarıyor. Veya yine hile ekranına spesifik bir kod girerseniz oyun Marvel'ın What If senaryolarındaki gibi büyük bir değişikliğe uğruyor. Diyaloglar değişiyor, oyunun çevresi değişiyor, oynarken karşınıza rastgele fantastik dörtlüden bir eleman geçiyor falan filan. Oyunu oynarken yapımcıların bu oyuna ne kadar şevk kattığını hissedebiliyorsunuz yani. Benim çok sevdiğim bir oyun bu yüzden Spider-Man 2000. Bu oyun sadece PlayStation 1'de değil Nintendo 64, Dreamcast ve bilgisayarda da var. Ve tabii ki bu platformlarda oyun çok daha iyi gözüküyor. Mesela PlayStation 1'de Venom'un yüzü çirkinken bu diğer versiyonlarda düzeltiliyor. O yüzden oynamak isterseniz Dreamcast veya bilgisayar sürümünü tercih edin. Bir yıl sonra 2001'de Spider-Man 2 Enter the Electro çıkıyor ama bu sefer sadece PlayStation 1'e özel olarak çıkıyor. Bu sefer oyunu Vicarious Visions yapıyor ve bu oyun tamamen ilk oyunun aynısı. Animasyonlardan tutun modellere kadar her şey aynı. Oyunun üzerine koyduğu tek şey ilk defa sokağa inebilmemiz. İlk oyun kadar kesinlikle eğlenceli değil ama yine de oynanabilir bir Spider-Man oyunu. 2002, bu sene bir Spider-Man filmi çıkacak. Ve tabii ki bu filmle beraber bir de oyun yapmak istiyor Activision. Hatta bir oyun şirketi satın alıp tamamen bu şirkete Spider-Man oyunları yaptırmak istiyor. Ve bu şirkette Treyarch oluyor. Activision Treyarch'ı 2001'de satın alıp Spider-Man film oyununu yaptırmaya başlıyor. Ve 2002'de Spider-Man'in film oyunu çıkıyor. Bu PS2'ye çıkan ilk Spider-Man oyunu. O yüzden tabii ki insanların birazcık beklentisi artıyor ama çok büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyorlar. Oğlum PlayStation 1 oyununda bile havada süzülmek daha eğlenceliydi lan. Bu oyunda Spider-Man sadece havaya ağ atıyor ve o kadar yavaş, o kadar hantal hareket ediyor ki tamamen bir kansere dönüşüyor. Havada süzülürken sağ sol yapamıyorsunuz. Hele havada savaşmanız gereken bir bölüm gelsin yani direkt hastaneyi boylarsınız. Oyun açık dünya gibi gözükebilir ama öyle değil. Bu şehirde istediğiniz gibi dolaşamıyorsunuz. Sadece görev yeri olarak size verilen yerlere gitmek zorundasınız. Dövüş sistemi de yine aynı hantallığı hissettiriyor. Bir de oyuna gizlilik bölümü koymuşlar. Ama oyunda gizlilik diye bir şey yok. Çalışmıyor öyle bir mekanik. Bir de kontroller de çok kötü. Gizlilik bölümüne geldiğiniz zaman yani yine Allah kurtarsın. Bir de ölürseniz bölüme en baştan başlıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Oyun 3 saatte bitirebileceğiniz bir oyun ama oynarken sizi sanki 30 saat oynattırmış gibi yaşlı hissettiriyor. Oynanış olarak çok rezalet bir oyun Spider-Man 2002. Diğer konulara gelirsek. Bu bir film oyunu. Yani doğal olarak filmin senaryosunu içeriyor. Ama tabii ki filmin senaryosu tamamen oyuna dönüşebilecek bir senaryo değil tabii ki. Bu yüzden oyunda ek bölümler, ek yerler, ek kötü adamlar var. Mesela Shocker, Vulture veya Scorpion gibi. Hatta oyunun Xbox sürümünü oynarsanız Kraven'ın olduğu bir ek bölüm bile var. Spider-Man'i ve Norman Osborn'u filmdeki aktörler seslendirirken Harry Osborn ve Mary Jane'in aktörüyle anlaşamıyorlar ve bu yüzden bu karakterleri başka birileri seslendiriyor. Hatta ilk başta Tobey de seslendirmenlik teklifini reddediyor ve bu yüzden Spider-Man'i Josh Gad seslendiriyordu. It's now open. Give me a break, Shock. I can't believe you have any class, let alone a whole school worth.
Josh Spider-Man seslendirmesi de bitirmişti aslında ama Tobey projenin sonuna doğru teklifi kabul edince Josh'u Peter'dan alıp Harry Osborn'a veriyorlar. Neyse ki Josh sonradan Shattered Dimension, Age of Time veya Spectacular Spider-Man gibi projelerde Spider-Man'i seslendiriyor. Oyunu zor zorlukta bitirirseniz Green Goblin karakteri açılıyor ve tüm oyunu Goblin olarak tekrar oynayabiliyorsunuz. Ama tamamen aynı oyunu oynuyorsunuz. Normalde bunun için bir ekstra hikaye modu yapacaklarmış ama Sam Raimi abi kötü adam olarak oynamak iyi olmaz dediği için vazgeçmek zorunda kalmışlar. Ben her ne kadar bu oyunu çok gömsem de garip şekilde bu oyun çıktığı dönem çok yüksek puanı aldı. Activision çıkan işten memnundu ama Treyarch gelen eleştirileri ciddiye aldı. En çok oyunun ağ atma mekaniklerinden küfürlemişlerdi. Bu yüzden 2 sene içerisinde her şeyi değiştirdikleri bir oyun yaptılar. Spider-Man 2. İlk açık dünya Spider-Man oyunu. Hatta ilk açık dünya süper kahraman oyunu. İlk defa ağın havaya bulutlara atılmadığı, binalara yapıştığı oyun. İlk defa düzgünce şehirde gezinebildiğiniz, çatılara çıkabildiğiniz, sokaklara inebildiğiniz oyun. O yüzden her zaman bir nihenk taşı olarak kalacak Spider-Man 2. Tabii ki bu dediklerim PlayStation 2 versiyonu için geçerli. Bunu unutmayalım. Bu oyunda Treyarch havaya ağ atma sorununu tamamen çözüyor ve ağlarımız artık binalara yapışıyor. Bu o dönem için bayağı etkileyici bir şey. Spider-Man'i kontrol etmek artık oldukça kolay ve basit. Bu da oyunun zevkini bayağı bir arttırıyor. Dövüş sistemi de komple elden geçirilmiş ve daha yerle getirilmiş. Oyunda ilerledikçe marketten yeni yetenekler alıp kendimizi güçlendirebiliyoruz. Birçok farklı görev çeşidi var. Gece gündüz döngüsü de var. Oğlum oyunda ragdoll sistemi bile var lan. Oyunda tren size çarptığında evininkini görüyorsunuz. Bunlar iyi güzel şeyler ama bu oyunda da kanser eden başka şeyler var ne yazık ki. Görev yapısı. Oyun açık dünya hale geldiğinden bu sefer ana görevin yanında bol bol yan görevlerimiz de var. Bunda ne var diyorsanız şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ana görevleri yapmak için yan görevler zorunlu olarak tutuluyor. Mesela bir tane ana görev yaptınız. Sonraki ana göreve gitmek için oyun sizden 2000 kahramanlık puanı istiyor. Ve bu 2000 puanı kasmak için çatıdan aşağı düşmek üzere olan adamı 35 kere kurtarıyorsunuz veya 25 kere pizzacılık yapıyorsunuz. İlk sefer güzel olur, ikinci sefer güzel ama dediğim gibi ben bu adamı 35. kez kurtarmak istemiyorum lan. Bu oyunda da tıpkı ilk oyunda olduğu gibi işte Rhino'dur, Mysterio'dur falan kötü adamlar ekleniyor oyuna. Bu bölüme geldiyseniz yanınızda ilaç bulundurmaya dikkat edin. Spider-Man 2'nin PlayStation 2 versiyonu iyi güzel ama peki diğer versiyonları ne alemde? Herkesin çocukken internet kafede oynadığı başka bir Spider-Man 2 daha vardı. Oyunun bilgisayar versiyonu. Sadece oyunun belirlediği bazı spesifik yerlere ağ atabildiğiniz, inanılmaz kötü animasyonlara, kötü kontrollere, kötü dövüş sistemine sahip olan oyun. Böyle bir oyun hiç çıkmamış gibi davransak ve bu oyun hakkında hiç konuşmasak bence daha iyi olabilir arkadaşlar. Siz de öyle yapın bence. Spider-Man 2'nin bir üçüncü versiyonu daha var. O da PSP versiyonu. Bu oyunun PSP versiyonu ise tamamen 2002'de çıkan ilk oyunun mekanikine sahip. Bildiğiniz ilk oyunun oynanışını, asetlerini, bölümlerini almışlar. Üstüne bir Spider-Man 2'nin senaryosunu eklemişler ve oyunu PSP'ye çıkartmışlar. Ama PSP'deki bu kanser oynanışa birazcık katlanılabilir çünkü bu oyunu Tobey treni düzgün bir biçimde durduruyor. PlayStation 2 versiyonunda trenin arkasına geçip durdurmaya çalışıyordu lan. Hemen bir yıl sonra 2005'te Ultimate Spider-Man çıkıyor. Treyarch ilk defa film oyunları dışında kendi senaryosu olan bir Spider-Man oyunu yapıyor ve yine harika bir iş çıkartıyor. Bu oyun tamamen çizgi roman fanlarına hitap eden bir oyun. Zaten gerek cutscene'lerin çizgi roman tarzı olmasından gerek de oyunu çizimlerinden bunu anlamışsınızdır. Tıpkı Spider-Man 2 gibi bu oyunda da asla havaya ağ atmıyoruz ve yine şehirde gezinmek çok güzel. Bu oyunun bir diğer öne çıkan özelliği ise Venom'la oynayabilmemiz. Tamamen kendine özgü animasyon seti olan Venom'la Spider-Man'i sürekli değişerek bir bölüm onunla bir bölüm bununla oynayarak ilerliyoruz. Karşı karşıya da geliyorlar tabii ki. Wolverine'den tutun Electro'ya kadar yine birçok farklı karakteri bu oyunda görebiliyoruz. Ayrıca bu oyun bilgisayarda oynamanız gereken tek Spider-Man oyunu. Çünkü konsolda bu oyun 30 FPS'e kilitli ve 60 FPS yaparsanız oyun bozuluyor. Ve en önemlisi bilgisayarda oyunu %100 sevilen New Game Plus olarak başlatabiliyorsunuz. Bu da sizi çok büyük bir yükten kurtarıyor. Çünkü bu oyunda da ana göreve geçmek için 1 saat yan görev yapma zorunluluğu var. Ama bilgisayarda save dosyası indirip oyuna girerseniz tüm bu yan görev zorunlulukları oyundan kalkıyor ve sadece ana görevlerden giderek oyunu 3 saat gibi kısa bir sürede bitirebiliyorsunuz. Süper. Yani bir insan daha ne ister? Normalde 2005 yılında Marvel ve Activision'ın Spider-Man oyun lisansı için anlaşması bitiyordu. Ama Marvel son iki oyundan o kadar memnun kalıyor ki Activision ile olan anlaşmalarını 10 yıl daha uzatıyorlar. Biz de böylece 2007'ye geliyoruz. 2007'ye gelmeden önce Activision Treyarch'a bile Call of Duty 3'ü yaptırıyor. Bu arada bunu unutmayalım. Spider-Man 3. Yine bir jenerasyon atladık. Bu da PlayStation 3'e çıkan ilk Spider-Man oyunu olacak. Ve Spider-Man 3 tıpkı filmi gibi oyunu da çok büyük bir rezalet oluyor. Şimdi öncelikle malum konudan başlayalım. Hayır, bu oyunda havaya ağ atmıyoruz. Ağlar binaya yapışıyor. Bu iyi bir şey.
Ama yine de bu oyunda gezinmek o kadar kötü ki gerek animasyonlardan gerek kamera açılarından inanılmaz kötü hissettiriyor. Oyunda şehir bildiğin bomboş. Sanki Unity oyun motorunda hazır asetlerden bir şey de yapmışlar ama içine bir şey koymayı unutmuşlar gibi. Dövüş sistemi de yine Spider-Man 2 PlayStation 2'den daha kötü hissettiriyor. Bu oyunda da tıpkı önceki oyunlar gibi ana görevlere girebilmek için önce yan görevler yapmak gerekiyor. Ama yan görevler bu sefer işte pizza götür şu adamı kurtar gibi basit görevlerden ziyade bildiğin hikayelere sahip yan görevler. Mesela Lizard'ın hikayesini oynuyoruz bu yan görevde. 2 saat yer altında geçen bol bol kertenkele dövdüğünüz bir bölüm. Ama ben şanslıydım çünkü ben oynarken haritanın altına düştüm. Yine. Sonra öyle bir yerden çıktım ki valla 30 dakika atlamışım oyunu hızlı bitirdim yan görevi. Bu oyun anneannenizin tost makinesi dahil 15 farklı platforma çıkıyor. Bilgisayar sürümünde de bazı hatalar var. Bu yüzden ben oyunun PlayStation 3 sürümünü açtım. Buradan VBlank Frequency 120'ye çektim ve PS3 emülatöründen oyunu 60 FPS olarak oynadım. Bence en iyi oynama şekli böyle. Ama bunun bir eksisi var, o da Quick Time Event'ler. Quick Time Event'ler 30 FPS'e göre hazırlandığı için ve 60 FPS olduğunda her şey 2 kat hızlandığı için doğru tuşa basmanız çok zor oluyor ama yine de 60 FPS için değiyor bence. Oyunun en güzel tarafı ise şu 17 dakikalık video. Oyunda Quick Time Event'leri faillerseniz çok güzel animasyonlar sizi bekliyor. PS3 versiyonuna kıyasla oyunun PS2 versiyonu daha çok beğeniliyor genelde ama ben oynamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Neyse, oyunun Xbox 360 sürümünün debug versiyonunda bilmeyenler için debug versiyonu yapımcıların kullandığı oyunu test etmek için olan sürümlerdir. Burada oyun içinde olan her şeyi yapabilirsiniz neredeyse. Burada karakterler kısmına girdiğimizde 2 tane fazladan kıyafet görebiliyoruz. WWB suite'i ve WWB Black. Bu suitler bazılarınıza tanıdık gelmiş olabilir. Yine görev kısmına girdiğimizde Venom'ların şehirdeki insanlara saldırdığı cutscene'li bir görev var. Tabii ki bu da Spider-Man 3'te yok. Tüm bunlar aslında bir sonraki Spider-Man oyunu olacak olan Web of Shadows'a hazırlık için. Ama Web of Shadows'a geçmeden önce bir Spider-Man oyunumuz daha var. Spider-Man 4. Spider-Man 4 filmi uzun süredir bir ön yapım sürecindeydi ve tabii ki film için yine bir oyun da yapılıyordu. Bu oyunun Xbox 360 versiyonu 2020'de sızdı ve Xbox emülatöründen daha yapım sürecinin başında olan Spider-Man 4'ü oynayabilirsiniz. Ama bayağı bir başında. Görünüşe göre bu oyunda dövüşürken kullandığımız ağ atma mekaniğini tamamen değiştireceklerdi. Yuvarlağı spamladığımda Spider-Man düşmanlarını havaya kilitliyor ve sağ sol yaparak oynatabiliyordum. Onun dışındaki her şey Spider-Man 3'e bayağı bir benziyor doğal olarak. Neyse ki film iptal edilince oyunu da iptal edildi ve bu oyun için yapılmış tüm asetleri Prototype 2 için kullandı yapımcı firma. O zaman Web of Shadows'a geçersek diyeceğim ama ondan önce bir tane daha oyunumuz var. Slender Fall. Bu oyun Wayne üçlemesindeki karakterlerin kıyafetini kullanan ama film evreniyle hiçbir alakası olmayan bir oyun. Bu oyun bir Lego oyunu. Uzak ve sabit kameradan oynadığınız, ekranınızdaki 15 kişiyi dövdüğünüz, sonra ilerlediğiniz, sonra tekrar 15 kişiyi dövdüğünüz, ilerlediğiniz bir oyun. Yanınızda bir arkadaşınızı çağırıp oyunu 2 kişi olarak da oynayabiliyorsunuz. İsterseniz 1v1 de atabiliyorsunuz. Ama tahmin edebileceğiniz üzere oyunun mekanikleri çok sığ ve oyunu oynamak hiç zevkli değil. Tamam, bu sefer gerçekten Web of Shadows'a geçebiliriz. Spider-Man Web of Shadows 2008 yılında çıkmış Shaba Games'e Treyarch'ın ortaklaşa yapmış olduğu bir oyun. Ayrıca bu oyun Treyarch'ın yaptığı son Spider-Man oyunu. Activision bu oyundan sonra Treyarch'ı tamamen bir Call of Duty stüdyosu yapıyor. Web of Shadows yine bilgisayarda uzak durmanız gereken oyunlardan bir tanesi. Bu oyunu en güzel oynama yolu Xbox emülatörü Zende'den oyunu açıp FPS limitini kaldırmak. Böylece yine çoğu zaman 60 FPS oyunu oynayabiliyorsunuz. Web of Shadows'un ana teması ise Spider-Man ve Venom. Tek tuşla geçiş yapabildiğiniz simbiyotlu bir kıyafetimiz var. Ve bu kıyafete geçtiğimizde dövüş sistemimiz tamamen değişiyor ve daha da güçleniyoruz. İçinde bir sürücü olan arabayı alıp rastgele bir yere fırlatabiliyoruz. Yani evet, tüm oyunu ben simbiyot kıyafetiyle oynadım. Bu oyun şu ana kadar Spider-Man oyunlarında da yer alan kanser görev dizaynını değiştiriyor. Bu sefer oyunda yan görevler tamamen opsiyonel. Göreve girmeden önce oyun size yan görev yapacak mısın diye soruyor. Siz de hayır diyorsunuz ve direkt ana göreve gidiyorsunuz. Süper, sonunda. Her şey harika demek isterdim ama oyunun görevleri o kadar kötü ki çoğu PlayStation 2 dönümünden kalma görevler. Şunu takip et, şundan 5 tane yok et, şuradaki adamları döv gel, şunu kurtar gel görevlerinden oluşuyor tüm oyun neredeyse. Bu oyunda hikayeye ek bir önem verilmiş. Öyle ki ne kadar çok simbiyot kıyafetiyle oynayıp kötülük yaparsak veya normal kıyafetle oynayıp düzgün durursanız oyunun sonu değişiyor. Hatta oyunda seçimler bile var. Farklı sonlara sahip tek Spider-Man oyunu halen bu oyun. Dövüş sistemi de bu oyunda tamamen komple değişiyor. Öyle ki hiç yere değmeden havada dakikalarca savaşabiliyorsunuz bu oyunda. Ama bu oyunun çok büyük bir günahı var. Havaya ağ atıyoruz. PlayStation 2 döneminde arkamızda bıraktığımız olay bu oyuna geri dönüyor ve Spider-Man bildiğin yanında bina varken buluta hava atıyor. Hatta havada asılı kalıyor lan ağ. Yuh yani. Bir de bu oyun en kötü Spider-Man seslendirmesine sahip oyun. Spider-Man'in sesi çok kalın ve kulağa çok rahatsız edici geliyor.
Where's Cage and his search party? The civilian volunteers! Pretty redhead, arm and a ghast! You are no help! Web of Shadows Spider-Man 3'ten sonra çok iyi geliyor. Bazı kısımları da düzelse çok sağlam bir Spider-Man'ın olabilecek potansiyeli de vardı ama ne yazık ki eksi yönleri oyunu çok puanla götürüyor. Web of Shadows'tan sonra yapımcı ekip Shaba Games Spider-Man Classic adında bir devam oyunu yapıyordu. Bu oyun Spider-Man ve Wolverine'i ana karakterler olarak oynayacağımız bir oyundu ama Activision Shaba Games'i 2009'da kapatınca oyun da otomatikman iptal ediliyor. 2010 artık Spider-Man oyunlarını yapma görevini Beenox alıyor ve Beenox'un ilk yaptığı oyun ise Spider-Man Shattered Dimensions oluyor. Son 4 oyunu açık dünya olan Spider-Man oyunları bu oyunla tekrar koridor oyunu dizaynına geri dönüyor. Shattered Dimensions 4 adet Spider-Man içeriyor. Her bir Spider-Man'in kendine özgü güçleri, animasyonları ve görevleri var. Mesela Spider-Man Noir'la gizlilik esaslı bölümler oynarken Spider-Man 2099'da vurmalı, kaçmalı, uçmalı bölümler oynuyoruz. Oynanış anlamında bayağı çeşitli bir oyun yani. 4 farklı ses aktörüne sahip 4 tane birbirinden eşsiz Spider-Man'i oynamak da gayet eğlenceli. Bir görev yaklaşık 40-45 dakika sürüyor ve 10 saatte oyunu bitirebiliyorsunuz. Her bölümün sonunda da FPS kamerada yumrukla döveceğiniz bir boss bulunmakta. Ama oyun bölüm bazlı olduğundan bir hikaye varmış gibi hissetmiyorsunuz ve bu yüzden oyun size oldukça amaçsız hissettiriyor. Ben bir yerden sonra oyunu oynarken yanda kavak yerleri açıp 7-8 bölüm ilerledim. Kesinlikle daha eğlenceli geldi. Oyun dizaynı da çok tekrar ediyor kendini. Boss'u gör, boss'u kovala, boss'la savaş, boss kaçsın, boss'u tekrar kovala, boss'u tekrar dövüş, bu sefer boss'u yen, bölüm bitti. Diğer bölüme gidiyorsun, yine aynı şeyleri yapıyorsun. Ve en önemlisi arkadaşlar, bu oyunda da havaya ağ atıyoruz. Oğlum bu oyun açık dünya bile değil lan. Oğlum koridorda oynuyoruz lan oyunu. Bu oyunda nasıl havaya ağ atabiliriz lan? Nasıl bu kadar aptalca bir şey olabilir? PS2'de kocaman açık dünyalarda havaya ağ atılmazken bu küçücük oyunda böyle bir şey olması bence çok büyük bir rezalet. Önceki oyuna kıyasla çok büyük bir geriye gidiş gibi hissettiriyor Shattered Memories. Ne Memories lan? Memory Silent Hill'de. Oğlum Shattered Dimensions pardon. Ama Spider-Verse konseptinin ilk büyük işlerinden olduğu için yine bir gideri var. Hemen bir yıl sonra Shattered Dimensions'ın devam oyunu olan Age of Time çıkıyor. Ve bu oyunda da daha da geriye gidiyoruz. Shattered Dimensions'ta 4 farklı Spider-Man'le oynarken bu oyunda sadece 2 tane Spider-Man var. Klasik Spider-Man ve Spider-Man 2099. İki Spider-Man zaman çizgilerini değiştirerek birbirine yardımda bulunarak ilerlemeye çalışıyor. İki Spider-Man'in kimyası bu oyunda çok iyi. Sürekli bir iletişim halindeler ve birbirlerini yaptığı göndermeler, replikler çok iyi olmuş. Hatta oyunu taşıyan şey bu iki aktörün performansı diyebilirim. Bu oyunda havaya ağ atılıyor mu diye soracak olursanız size bir cevap veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü oyunda hava yok lan. Tüm oyun koridorlarda geçiyor. Oyunda zaten yukarı ağ atmanız yerine spesifik noktalara yerleştirdiği noktalara ağ atmanızı istiyor genel olarak. Siz yine de zorlayıp yukarı ağ atarsanız evet. Yani ağ yine havaya yapışıyor ve acayip kötü duruyor. Hikayesi Shattered Dimensions'a göre daha ilgi çekici olsa da çabuk sıkan bir oyun bu da. Bu oyunda çok güzel yorumlar almıyor ve bu da Marvel'ın canını sıkmaya başlıyor. 2012. Bu sene yeni bir aktörle yeni bir Spider-Man film serisi başlayacak. Tabii ki Activision boş geçmiyor ve bu oyuna da bir film oyunu hazırlatıyor. Bu oyun Beenox'un yaptığı ilk açık dünya Spider-Man oyunu. Ve bu oyunla beraber görüyoruz ki Beenox'un bundan önceki iki oyununu açık dünya yapmamalarında bir sebep varmış. Adamlar beceremiyormuş çünkü. Bu oyunun açık dünyası o kadar kötü ki, o kadar boş, o kadar vezir ki cidden eski oyunlarına dönmek istedim. Açık dünya yaşıyor. Oo sorma. Bayağı yaşıyor açık dünya. O kadar çok çevre etkinliği var ki. Açık dünya gerçekten yaşadığını hissettiriyor gördüğünüz gibi. Yıl 2012 ama Spider-Man halen havaya atıyor lan. Oğlum seneye PlayStation 4 çıkacak, Spider-Man nasıl hala havaya atabilir? Gerçekten şaka gibi. Bununla da bitmiyor. Hani oyunda bir tane şehir var ya, kocaman şehir. Hani bazı görevler şehirde olur falan. Yok. Bu oyundaki tüm görevler yine laboratuvar içinde, yerin altında falan gibi koridorlarda geçiyor. Adamlar şehirde geçen rahat rahat hareket edebileceğimiz bir görev yapamamışlar lan. Tüm görevler küçücük kutularda geçiyor. Bak Spider-Man 1'in PlayStation 1 oyununda bile şehirde geçen görev vardı lan. Bu oyundaki vizyonsuzluğu siz düşünün yani. Oyunun dövüş sistemi 2009'da çıkan Batman Arkham Asylum'dan bayağı bir esinlenmiş. Tamamen kopyalamışlar. Ama tabii ki Batman 2 kadar akıcı hissettirmiyor dövüş sistemi. Andrew Garfield'la da anlaşamamışlar. Bu yüzden Spider-Man'i başka birisi seslendiriyor. Bir tane videomda bu oyun için havada gezinmenin eğlenceli olduğunu söylemişim. Hangi video hatırlamıyorum. Bana da Twitch yayınındayken söylediler. İnanmayın abi o videoya. Oyunu tek oynayınca fark ettim ki o da bok gibi. Oyun bir film oyunu olsa da filmin senaryosunu içermiyor. Filmden sonrasını konu alan bir oyun. Farklı bir şey gördüğümüz için bu da iyi bir şey diyebiliriz ama onun haricinde bu oyunun övülecek hiçbir tarafını göremiyorum. 2014. The Amazing Spider-Man 2 çıkacak bu sırada. Beenox bu oyuna tekrar şansını deniyor ve günah çıkartmaya çalışıyor.
ve birazcık çabaladıklarını görebiliyorsunuz. Bu oyunda Spider-Man'in havaya ağ atma sorununu çözüyorlar. Artık tekrar binalara gidiyorlar. Tabii ki zorlarsanız yine havaya ağ gidiyor da yani abi siz de o kadar zorlamayın lan. Görev yapısı da değişiyor bu oyunda ve artık açık dünyada geçen görevler, hatta bol bol yan görev de dünyada mevcut. Bu yöndeki değişiklikler iyi ama ne yazık ki oyun halen çok kötü. Çoğu zaman düşük bütçeli bir Spider-Man oyunu oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor oyun. Kendinizi kaptırabileceğiniz hiçbir şey yok oyunda. Ayrıyeten bu oyun PlayStation 4'e yani yeni jenerasyona çıkan ilk Spider-Man oyunu ama oyunun PlayStation 3 versiyonundan hiçbir farkı yok birazcık grafik dışında. Tamamen hayal kırıklığı olan başka bir oyun. Spider-Man'in Activision ile olan lisans anlaşması 2017'de bitecek. Daha 3 senesi var. Ama Marvel bu oyundan sonra bakıyor bu iş Activision ile olmayacak. Hemen Activision ile bir masaya oturup lisans anlaşmasını hemen bitirecek bir sözleşme imzalıyorlar ve Spider-Man'in haklarını geri alıyor. Marvel kapıdan çıkarken Activision soruyor. Abi lisansı bizden aldığınız iyi tamam da onunla ne yapacaksınız? Marvel'da ona yeni bir yuva bulacağız diyor ve Sony ile anlaşıp Marvel Spider-Man çıkıyor demek isterdim ama aslında böyle değil. Çünkü Marvel ilk olarak Xbox'ın kapısını çalıyor. Diyor ki Spider-Man'in lisansı elimizde. Bize güzel oyunlar yapacak bir firma alıyoruz. Siz Spider-Man oyunu yapmaya ne dersiniz diye soruyor. Xbox da diyor ki abi bizim zaten elimizde çok fazla seri var ya. Bak bir de Spider-Man'le uğraşamayız deyip teklifi reddediyor. Bunun üzerine Marvel bu sefer de Sony'ye gidiyor. Sony yüksek prodüksiyonlu bir şey yaparız ama oyun PlayStation 4'e özel olur diyor. Marvel da bu teklifi kabul ediyor. Sonra Sony oyunun yapımcılığı için Insomniac'la anlaşıyor ve 2018'de Marvel Spider-Man çıkıyor. Bence bu oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü söyleyeceğim şeyler herkeste aynı şeyler olur. Evet gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man oyunu. Evet Mary Jane bölümleri çok sıkıcı. Hatta o kadar sıkıcı ki bikini modu kurdum. Evet teknik anlamda bir şaheser. İnanılmaz kaliteli bir oyun. Spider-Man oyunu çıkmayan 4 koca seneden sonra çok iyi geliyor. Ve diyorsunuz ki iyi ki Sony bu lisansa sahip. Ama Miles Morales hakkında biraz konuşabiliriz sanırım. Bence bu oyun bir dolandırıcılıktı. Çok açık bir şekilde bu oyun bir DLC olarak başlamış. Gelin Miles'a küçük bir hikaye yapalım demişler. Ama Sony'nin plansızlığından ötürü PlayStation 5'in çıkışında yanına gelecek oyun yoktu Demon Souls dışında. Eski konsollar çıkarken yanında bir ton yeni nesil oyunla beraber gelirdi. Ama PlayStation 5'te bir bok yoktu. Belli ki mecburen bu DLC'yi gereksiz uzatmışlar ve PlayStation 5'in çıkış oyunlarına bir haline getirmişler gibi hissettiriyor. Oyun zaten ilk oyunun tamamen aynısı. New York'a bir car skin eklenmiş. Tabii ki ana karakterimize özel bazı animasyonlar var, özel güçler var ve bu kadar. Bu oyun 10 dolarlık 20 dolarlık bir DLC olsaydı okey derdim ama 50 dolardan çıkınca diyorum ki yani yuh 50 dolar ne lan? Hikayesi de inanılmaz kötü yani. Uzun zamandır bu kadar kötü hikayeli bir oyun oynamamıştım. O yüzden ağzımda buruk bir tat bıraktı Miles Morales. Bu hafta da Spider-Man 2 çıkıyor. Bakalım o nasıl olacak.